Sıfır bilgiyle Brawl Stars karakterlerini inceliyoruz. Sıradaki karakterimiz Bibi. Destansı bir tank Bibi. Koca bir beyzbol sopası var. Agresif tavırları var. Yani inekmiş ama tabii ki karizmayı çizdirmemek için de böyle takılıyor. Ortamlara ayak uydurmak için böyle takılıyor olabilir. Yani asi ergen bir tip gibi görünüyor. Bakın sakıza falan bakın. Tank olması zaten bu saçla tank olabilirsin. Bu saç zaten hasar yemez. Gördüğünüz gibi bu nasıl bir modeldir ya. Neyse tipini çok biraz şey geldi bana ama önemli olan saldırı hasarı, tanklığı ve yetenek setleri arkadaşlar. Eğitim alanına davet edip deniyoruz kendisini. Şimdi hareket hızı karakterin kendisine göre hareket hızı iyi. Beyzbol sopasıyla bir koni şeklinde alana hasar veriyor ve o alanı süpürüyor gibi görünüyor. Şöyle bir bakalım. Evet ve onları ileri savuruyor. Bakın arkadaşlar bu takım arkadaşlarınızı koruma açısından da çok güçlü bir yetenek. Ayrıca hasarı da çok yüksek bir yetenek. Yakın dövüşçü karakterler varsa karşıda yok edebilir Bibi. Gerçekten yok edebilir. Bir de ultisine bakalım. Ve alandan alana seken bir baloncuk gönderiyor ve o baloncuk da vurduğu rakipleri inanılmaz bir şekilde paramparça ediyor. Tabii ki bir de hiper şarj ultisine bakalım. 2 tane çıkardı. Evet ve bunlar farklı yerlere sekmeye başladı. Yani okuldan kaçıp bilardoya gitmiş asi bir ergen gibi düşünebilirsiniz. Kendisini zaten bilardo topu gibi bir ultisi var. 3 top oynuyor ve gerçekten güzel kullanışlı bir karakter. Özellikle kaotik savaşlarda çok güçlü olabilir. Tanklığına bir şey diyemem. Onu deneyip savaşlarda görmek lazım. Ama Bibi'ye puanımız 10 üzerinden 8.5. Sıfır bilgiyle Brawl Stars karakterlerini inceliyoruz. Sıradaki karakterimiz Shelly. İlk savaşçı ve yüksek hasar kategorisinde bir arkadaşımız. Kendisi kadın John Wick gibi bir vibe veriyor. Harika bir bekçiymiş. Yani özel güvenlik. Ve av tüfeğinde çok yetenekliymiş. Ama elindeki silah biraz Magnum'a benziyor gibi. Yine de tabii ki yetenek setine baktığımızda buna karar veririz. Koltuğu da biraz kıskanıyormuş. Yani bakalım koltuğu da merak ediyorum. Onu da deneyeceğiz mutlaka. Onu da incelemesi gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Hadi eğitim alanına alıp Shelly'yi inceleyelim. Öncelikle let's go diyerek hareket hızına bakıyoruz. Evet hareket hızı güzel. Fena değil. Yani standartın bir tık üstü diyebiliriz. Keşke movement şeyleri de yazsa ya 0 nokta falan filan diye. Onları da sayısal olarak veririm ama bu sefer de sıkıcı bir inceleme olabilir. Hemen default hasarına bakalım. Yayılan bir mermi atıyor. Koni şeklinde bir alana ve bu mermiler gittikçe saçılıyor. Güzel. Birden çok hedefe toplu savaşlarda falan yok edici bir özellik olabilir. Tabii ki bu da muhtemelen buradan verdiği 600 hasarla yakından verdiği hasar arasında dağlar kadar fark yaratacaktır gördüğünüz gibi. Ultisine bakalım bir de hemen şurada. Arkadaşlar bu karakter bildiğiniz Graves gibi bir mermi mekaniği var. Ultisi ama mükemmel ötesi bir damage'e sahip. Muhtemelen savaşta da o ultiyle birilerini avlamak inanılmaz eğlencelidir. Yok ediyor. Arkadaşlar Shelly yüksek hasar kategorisinde olmanın hakkını sonuna kadar veren bir karakter. Shelly'yi sevdim. Yani oynaması da kolay. Ayrıca hasar potansiyeli ve kupa kasması gerçekten eğlenceli bir karakter olması çok mümkün. O yüzden 10 üzerinden puanım Shelly'ye 9 be. Sıfır bilgiyle Brawl Stars karakterlerini inceliyoruz. Sıradaki karakterimiz Lola. Kendisi yüksek hasar ve destansı bir karakter. Yani dış görünüşünü incelediğimizde biraz Tom ve Jerry'deki büyük anneyi andırıyor ama bunun tam tersi bir karakter. Yani şurada açıklamasına baktığımızda Ahri gibi bir charm uzmanı, bir çekicilik abidesi olduğunu görüyoruz. Kendisini hemen denemek istiyorum eğitim alanına alıp. Şimdi tabii ki öncelikle hareket hızına bakıyoruz. Evet fena değil. Hareket hızı güzel. Şimdi
basic saldırısına çok hızlı ve çok yüksek bir hasar potansiyeline sahip Lola ablamız. Bakın ardı ardına çok seri bir şekilde ve bunu doşlaması da çok zor bu. Yani saldırılardan kaçması çok zor. Ancak Chrome'un ultisi gibi bir ulti kullanmanız lazım ki yer değiştirebilin. O mermilerin en azından birkaç tanesini yemeyin. Gerçekten doşlaması çok zor bir karakter. Bir de ultisine bakmak isterim. Ultisinde bir tane daha kopya oluşturuyor ve o sizin aksinize farklı bir rakibe saldırıyor. Güçlü, güçlü, güçlü. Bir de hiper şarjla bakalım tabii ki. Bu Sirius'un şeyine benziyor birazcık. Ultisine bir kopya daha oluşturdu ama bu kopya bu sefer sizin saldırdığınız hedefe saldırıyor ve tekli bir hedefi anında ortadan, haritadan silme çok güçlü olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Tekli hesaplaşma modunda falan çok güçlü bir karakter olabilir Lola. Beğendim karakteri. 10 üzerinden 9 veriyorum Lola'ya. Sıfır bilgiyle Brawl Stars karakterlerini inceliyoruz. Sıradaki karakterimiz Sirius. Arkadaşlar kendisi gördüğünüz gibi ultra, efsanevi, nadir, pro, max, 2 TB bir karakter. Görünüş olarak baktığımızda gerçekten çok efsanevi ve gizemli bir karakter gibi. Ama hasar olarak ve yetenek seti olarak da gerçekten öyle mi? Yani bu karakter söylentilere göre haksız yere kovulmuş ve dönmesi yasaklanmış. O kadar büyük bir tehdit kendisi, intikam için dönmüş. Hemen eğitim alanına alıp, daha doğrusu alamıyoruz, kendisi teşrif ederlerse davet edelim, yani öyle bir karakter. Davet edelim kendisini eğitim alanına, deneyelim. Şimdi karakterimizin hareket hızı iyi seviyede, yani aslında normal, diğer karakterlerle hemen hemen aynı, bir tık hızlı diyebiliriz. Bakalım vuruş. Bir buhar top ne fırlatıyor öyle, çok değişik bir saldırısı şekli var karakterin. Ne yaptığını çözemedim. Şöyle boşluğa atalım. Yani hilal gibi, yarım ay gibi bir şey atıyor ama bunu dumanlarla falan attığı için çok fazla mekaniklerini anlayamadım. Ultisine bakalım. Ultisini çok merak ediyorum karakterin. Kendini klonladı ve yani Naruto'daki Madara'nın Limbo'su gibi kendinden 3 tane klon çıkardı. Biz herhangi bir hedef göstermeden klonlar kendi kendine gidip tek başına ordu gibi yok ediyor herkesi. Arkadaşlar bu karakter bayağı güçlüymüş. Bu oyun bug'ı gibi bir şey bu karakter. Bir de hiper şarjlı ultisine bakmak isterim. Uzaktan vuruyor bir de. Arkadaşlar bu karakter oyun bug'ı. Gerçekten hile bu karakter. Arkadaşlar Sirius oynamayın. Yani temiz oyun için hile yapmak istemiyorsanız bakın 4'e çıktı kopyalarımız. Bu çok tehlikeli bir karakter. Neden ultra efsanevi nadir Pro Max olduğunu anladım. Sirius'tan uzak durun, oynamayın, hile yapmayın, temiz oyun ama karakter 10 üzerinden 10.